Hepsi yeterince karabiber olduğunu varsayarak şekilde YouTuber olmaya çalışınca da böyle oluyor. Evet. en Psikolojisi iyilerinden. erkenden bozuk bir vaziyette. Puanla Hünkar belki beğenemedi. çekseydim. Hünkar nefret etti aslında. Hünkar kılıç. Adam olsun. Yok yengeçinki şey ya. Evet, Bir durum. tamam. Şimdi böyle 400 gram kıymamız var. Güzel. Ay kıyma diyorum. Burada 400 gram kuşbaşı Aynen etimiz var. güzelmiş. Biz sessiz Bir tanesi- olursanız Allah'ım. Tamam. Şurada gördüğünüz gibi 400 gram. Çikolata dediğim puding değil mi? Yok onu yedim. He. Devam et sen tamam bakın Hala ya. konuşuyorum bu arada. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Allah kahretsin. Şöyle 400 gram kuşbaşı etimle tavada soteleyeceğim. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı attıktan sonra efendim 2 tatlı kaşığı da zeytinyağı. 3 tatlı kaşığı. 4 tatlı kaşığı. Kaşıkla koyunca o kadar gözükmüyor işte. Sidri o. Abi biraz zeytinyağı falan. Şekilde YouTuber olmaya çalışınca da böyle oluyor. Evet. İzleyip öğrendik. En iyilerinden. Psikolojisi erkenden bozuk bir vaziyette. Abi siz... Anyway. Patlıcanlarımız da közlendi gibi. Oh güzel olmuş bak. Bak Olmuş değil mi? Yanlış artık. Tamam, okey. Tamam. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Yağım çok ısınmadan ama güzel yine bir sıcaklığı olsun. Etin dışının rengi alması ve içinin hemen böyle pişmesini istiyorum. Suyunu çok şey yapmadan. Şimdi gördüğünüz gibi etin birazcık suyunu saldı. Zeytinyağını. Evet, etin suyu biraz saldı. Suyunu bırakıp çekene kadar. Şimdi önceki yorumlara göre eti önceden kavuruyoruz. Eti böyle yapıyoruz ki altında olan bu kahverengi kısımları ondan sonra Arkadaşlar eti sonra diye. arkadaşlar Nasıl eti sonra haşlıyorsun kavuruyoruz sen yanana bunları? kadar. Haşlayıcı et suyla pişireceğim. Şaka yapıyorum. 1,5 su bardağı sıcak süt. Çoğunlukla suyu gitti. Biraz daha buharın azalmasını bekliyorum. Buhar daha az olunca direkt sebzelerle gireceğim. Vuruyorum. Sebzelerim için de 2 tane Charleston biber, bir tanesi yani orta boy ikisinde. Bir tane böyle biber şeklinde. Bir tane de yemeklik doğranmış soğan, orta boy. Bunları da şimdi etlerim sakinlediğinde içine koyacağım. Hepsi küçük küçük doğranmış yemeklik. O harika kokuyor. Şimdi bunları da kendilerine gelene kadar bir kavuruyorum. Sonra biraz buna biber ve domates salçası ekleyeceğim. Yaklaşık hepsinden total olarak bir yemek kaşığı olacak şekilde. O yüzden tepeleme tatlı kaşığı koyacağım ben. Abi. Buna bir kaşık biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçası ekledim. Totalde bir yemek kaşığı salça olacak şekilde şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Bundan sonra da bir domates ekleyeceğiz. Bir tane domatesim var burada. I tried to change. Şimdi burada gördüğünüz gibi 1,5 su bardağı su ekledim ona. Şimdi bunun içine tuzunu koyacağız. İlk şimdilik böyle büyük bir şekilde içine şeyi koyuyorum, tuzunu koyuyorum. Bol bol da karabiber koyacağım şimdi buradan. Neyse yeterince karabiber olduğunu varsayarak son bir kez daha karıştırıyorum. Sonra ben bunu orta ateşte kenara koyacağım. Etin pişene kadar. Sonra biz de beğendiği girişeceğiz şimdi. Bir şey eklemeden önce kesme tahtamla geri geliyorum. Şurada patlıcanlarım var. Bunu soyacağım. Patlıcanın yarısı gitti. What are you doing? What are you doing? Bunu Ellerinizi ıslayarak yapacaksın. Tamam oldu. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane güzeller güzeli. Şimdi bunların başlarını böyle kesiyorum. Çünkü bunun kısmını zaten yemeyeceğiz.
Böyle sanki ellerim böyle tombul tombul oluyor. Sanki yemek videolarında bana böyle geliyor. Tombul tombolum. Oy oy oy. Bunları böyle kaynarken siz doğramayın. Vaktiniz olursa tabii. Bunu soğuduktan sonra yapın ama bunu kaynar yapmayın. Sonra şimdi böyle közlenmiş patlıcanımız var. The flavors are melting on my tongue. Şimdi canikolar. Bir yemek kaşığı tereyağı yine bana giriyor. Sonra da buna aynı şekilde bir yemek kaşığı da un ekliyorum. Evet, topaklanmaması önemli, yoksa sonra ağızda püfür püfür gelir bunlar. Patlıcanları da giriyorum. Bunları eze eze böyle. Patlıcanınız iyi közlenmişse zaten şu durumda böyle parçalara ayrılır. Bir çay bardağı süt. Yavaşça güzel bir kıvam olacak. Tuz ekliyorum. Patlıcanları daha önce közlerken tuzlamadığım için tuzunu yine bol koyuyorum buna da. Ondan sonra yine de bunu eze eze böyle kendine getiriyorum. Bunu dibine tutturmadan kıvam almasını istiyoruz sadece yani. Burada yarım su bardağı kaşar peynirim var. Bunu da ekliyorum. Bunu da güzelce karıştırıyorum şimdi. Sadece karıştırdığımdan emin oluyorum ki sürekli de karıştırıyorum ki dibi tutmasın. Burada dibi tutabilecek çok fazla eleman var. Kıvamını beğendikten sonra şöyle bir kıvam olduktan sonra bir nokta hatta kıvamını artırabiliriz. Hatta kıvamını çok bu aşamada beğendi kıvamı olmayacak. Bunu biraz daha soğuttuktan sonra Karabiber attın mı? katmadım. Onu da yapalım. Burada tarifte demiyor ama Beşamel bir şeyler karabiber sever. dibini tutmadığına tekrar bakıyorum. Ateşi kapattım. Elektrikli ocak o ateşin geri kalan ısısıyla. Evet, okey. Ateşten aldık onu da. Şurada etlerime bakıyorum. Kıvamı hoşuma gitti burada. Yavaş yavaş kapatıyor. İyi değil mi kıvamı bunun? Ya ne kadar sulu istediğine bağlı. Genelde sulu yapıyorlar niyeyse bilmiyorum. Ben de çok sulu sevmem. Biraz daha kaynatalım. Çünkü zaten tabanım sulu. Tabanım sulu diye onu da sulu yapmayalım. Ama suyu lezzetlidir yani yenir. Sandığımdan daha kolay bir tarif oldu bu. Böyle bir bok kokusu da var ama burada bir bok kokusu var harbi. Böyle yemekten gelmiyor çok şükür. Böyle. Tamam, testi yapalım o zaman. Afiyetler efendim. Ne kaşık bekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir yaklaşımla girmek istiyorum. Şimdi benim etimlerim yağsız olduğu için çok sert oldular. O yüzden şimdi çiğnerken mesela kıtır kıtır yani ben. Böyle. Ama Ya o işte eğer uzun pişmesi gerekirdi belki düdüklüde falan. biraz ben düdüklüde pişirmek yerine tavada pişirdim. Üzerinde açık unuttum uzun bir süre. Onun kıvamı arttığı zaman Suyu falan kalmamış. Evet. Soğanla Hünkar belki beğenir kesseydi. Hünkar nefret etti aslında. Hünkar kabız. Hünkar kabız. Hünkar ilginç bir durumda şu an. Doğru pişirebilseydim bence tadı güzel olacak. Ya daha da güzel olacak. Şu anki güzel tadı. Ama okey yani. Okay. Çok oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.
Gel. Oldu.